Merhaba, bugün tarihin en büyük gizemlerinden birine, görkemli bir medeniyetin neden bir anda sessizliğe büründüğünü anlamak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sorunun cevabı aslında iklimin, savaşın ve zaten hassas bir sistemin bir araya geldiği o mükemmel fırtınada gizli. Gelin, arkeolojinin bu büyük sır perdesini aralamak için kanıtların peşine düşelim. Yüzlerce yıl boyunca Mezoamerika'da parlayan bu medeniyetin, Tikal ve Kopan gibi o muhteşem şehirlerinde 8. ve 9. yüzyıllar arasında birer şeyler ters gitmeye başladı. Nüfus hızla eridi ve o devasa anıtların yapımı bıçak gibi kesildi. Peki ama neden? Ne oldu da her şey durdu? İşte bu soruyu cevaplamak için bilim insanları ilk ipuçlarını toprağın derinliklerinde, yani zamanın katmanları arasında aramaya başladı. Araştırmacılar o dönemin iklim haritasını çıkarmak için paleoklimatoloji bilimine yöneldi. Yani aslında yaptıkları şey doğanın binlerce yıldır tuttuğu o devasa kayıt defterini açıp okumaktı. Düşünün, bir gölün tabanındaki çalur katmanları ya da bir mağaranın içindeki dikitler. Bunların her biri aslında binlerce yıllık birer iklim arşivi. İşte bu arşivleri analiz ederek geçmişteki sıcaklıkları ve tabii ki Mayalar için hayati olan yağış miktarını inanılmaz bir kesinlikle ortaya çıkarabiliyorlar. Ve bu kayıtlar bize çok net bir hikaye anlatıyor. Özellikle Yukatan'daki Çiçankanap Gölü'nden alınan örnekler, milattan sonra 800 ile 1000 yılları arasında bölgeyi vuran aşırı şiddetli ve çok uzun süren bir kuraklığa dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Son yapılan çalışmalar bu mega kuraklığı rakamlara döktü. Ortalama yağışlarda %50'yi aşan düşüşler var. Hatta kuraklığın zirve yaptığı dönemlerde bu oran %70'e kadar çıkmış. Tamamen tarıma dayalı bir toplum için bu kelimenin tam anlamıyla bir felaket demek. Ama işin en can alıcı noktası da şu: kuraklık tek başına koca bir medeniyeti yıkmaz. Asıl mesele bu kuraklığın zaten sınırlarına dayanmış, son derece kırılgan bir sistemi vurmuş olması. Evet, Mayaların su mühendisliği bir harikaydı. Devasa rezervuarlar, sarnıçlar inşa etmişlerdi. Ama bu sistemin ölümcül bir zayıflığı vardı. Büyük nehirleri yoktu. Tamamen %100 yağmura bağımlıydılar. Yani yağmur yağmazsa sistemde hayatta dururdu. Üstelik kuraklık kapıyı çaldığında zaten içeride bir sürü sorunla boğuşuyorlardı. Nüfus patlamıştı, bu nüfusu beslemek için ormanları yok ediyorlardı ve bu da verimli toprakların erozyonla kaybolmasına neden oluyordu. Bir de üstüne şehir devletleri arasındaki o bitmek bilmeyen savaşlar vardı. İşte bu karmaşanın tam merkezinde de halkına bolluk ve bereket getirmesi gereken, gücünü tanrılardan aldığına inanılan krallar vardı. Yağmurlar kesilip ekinler kuruyunca ne oldu? Toplumu bir arada tutan o siyasi ve dini otorite de temelinden sarsılmaya başladı. Slayttaki bu alıntı durumu çok güzel özetliyor aslında. Kuraklık tek başına savaş çıkarmaz ama kıt kaynaklar için rekabeti öyle bir noktaya getirir ki var olan gerilimler patlar. Nitekim daha geç bir Maya başkenti olan Mayapan'da yaşananlar da tam olarak bunu gösteriyor. Kuraklık iç çatışmaları körükleyip siyasi düzeni yerle bir etmiş. Şimdi hikayenin gerçekten çok ilginç bir kısmına geliyoruz. Bilimin bu gerçeğe ulaşma yolculuğu. Çünkü bir zamanlar bu kuraklıkların belirli bir döngüde geldiğine inanılıyordu. Yıllar boyunca çok popüler bir teori vardı. Bu teoriye göre Mayalar neredeyse saat gibi işleyen, her 208 yılda bir gelen yıkıcı kuraklıklarla karşılaşıyordu. Bu fikir bayağı tutmuştu çünkü tarihi olaylarla da örtüşüyor gibi duruyordu. Teoriye göre bu döngüler Maya tarihindeki önemli anlarla, özellikle de o büyük çöküşle mükemmel bir şekilde uyuşuyordu. Kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Her şey mantıklı görünüyordu. Ta ki bir grup araştırmacı çıkıp o can alıcı soruyu sorana kadar. Acaba sorun verilerde değil de bizim verileri yorumlama şeklimizde mi? Ve bunun üzerine orijinal verileri ve kullanılan analiz yöntemlerini yeniden masaya yatırdılar. Ve ne keşfettiler biliyor musunuz? Verilerdeki boşlukları doldurmak için kullanılan bazı istatistiksel yöntemler aslında doğada hiç var olmamış, tamamen hayali bir döngüsel desen yaratıyormuş. İşte bu, bilimin kendini nasıl düzelttiğinin harika bir örneği. Anlıyoruz ki Mayaların karşılaştığı şey tahmin edilebilir bir ritim değil, çok daha kaotik, çok daha öngörülemez bir iklim gerçeğiydi. Bu da bize çöküş kelimesinin kendisine getiriyor.
Çünkü bu kelime aklımızda biraz yanlış bir resim canlandırabiliyor. Yani olay ani bir kıyamet gibi değildi. Güneydeki büyük şehir devletlerinin gücünün yaklaşık 150 yıla yayılan yavaş yavaş ve dalgalar halinde sönümlenmesiydi. Bu bir yok oluş değil, toplumun kuzeydeki yeni merkezlere doğru kaydığı büyük bir dönüşümdü. En önemlisi de Maya halkı yok olmadı. Bugün milyonlarcası kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Peki, binlerce yıl önce yaşanmış bu hikaye bugün bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü onların deneyimi, iklim değişikliğinin en karmaşık, en görkemli toplumları bile nasıl temelinden sarsabileceğinin canlı ve tarihsel bir kanıtı. Ve onların hikayesi bugün bizim omuzlarımıza çok kritik bir soru bırakıyor. Bizim sistemlerimiz, bizim medeniyetimiz geleceğin iklim şoklarına karşı ne kadar hazırlıklı? Maya şehirlerinin o sessiz taşlarından öğreneceğimiz en önemli ders belki de budur.